Ona derler ki Asya'nın son büyük fatihi, hatta Büyük İskender'den sonra gelen 2. İskender. Küllerinden çıkan bir fatih, Nadir Şah. Tahtı fetheden ama tahta tutunamayan adam. Hindistan'ı titretti, Osmanlı'yı masaya oturttu ama kendi askerleri tarafından parçalandı. Peki Nadir Şah nasıl bu kadar yükseldi ve neden bu kadar sert düştü? Avşarlar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah, fethettiği topraklarla adının Asya'nın fatihi olarak anılmasını sağlamış, Afşar Türkmenlerinin lideriyken Hindistan'a kadar uzanan coğrafyayı fethetmiştir. Kasım 1688'de Kuzey Horasan'da doğdu. Kırklı Obası'na mensuptu. Babası İmamkulu, o daha çocukken hayatını kaybedince Ebivert bölgesi valisi Baba Ali Bey'in mahiyetine girdi ve ilerleyen yıllarda onun 2 kızıyla da evlendi. 1723'te Baba Ali Bey vefat edince onun yerini aldı ve hakimiyetini bulunduğu dar coğrafya ile sınırlandırmadı. İran Gılzaylar tarafından işgal edilmişti. Nadir Meşhed bölgesinin hakimi Melik Mahmud-ı Sistani'ye katıldı. Fakat adı ona karşı düzenlenen bir suikaste karışınca kaçtı. 1725'te Meşhed bölgesinde yüksek meziyetleri fark edilmeye başladı ve itibarı arttı. Horasan'da hatırı sayılır emirlerinden biri olunca Safevi tahtı için mücadele veren Abbas Mirza'nın dikkatini çekti. Abbas Mirza'nın babası 2. Tahmasp'ın hizmetine girerek muhafız kuvvetleri kumandanlığına getirildi. Artık Tahmasp'lı Han unvanıyla anılıyordu. Nadir Şah Meşhed izapt etti ve Şiraz-ı Gılzaylar'dan geri aldı. Çevre ülkelerdeki gelişmeleri çok yakından takip ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da Patrona Halil isyanı çıkınca fırsatı değerlendirdi. Tebriz dahil Irak-ı Acem ve Azerbaycan'da Osmanlıların elinde bulunan yerleri Safevilere kazandırdı. Sonra doğuya yöneldi ve Afganistan'daki Abdalilerin elindeki Herat'ı aldı. Fakat Osmanlıların başlattığı karşı harekat İran cephesindeki dengeleri bir anda değiştirdi. Şark Seraskeri Ahmet Paşa'nın ordusu Hemedan ve Kirmanşah'ı ele geçirirken Safevi hükümdarı 2. Tahmasp'ı ağır yenilgiye uğrattı. Hekimoğlu Ali Paşa'nın birlikleri Urmiye'ye, ardından Tebriz'e girdi. Bu gelişmeler iki tarafı masaya oturdu ve 10 Ocak 1732'de bir antlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah Safevilere bırakılıyor, Gence, Tiflis, Revan, Şirvan ve Dağıstan Osmanlı hakimiyetinde kalıyordu. Bu düzenleme ne İstanbul'da ne de İran'da gerçek memnuniyet yarattı. Osmanlı tahtındaki 1. Mahmud kazanımları yetersiz bulurken İsfahan'a dönen Nadir bu antlaşmayı açık bir geri adım olarak gördü. Nadir için artık mesele sadece toprak değildi, iktidarın bizzat kendisi hedef haline gelmişti. Antlaşmayı tanımadığını ilan eden Nadir, kısa süre içinde 2. Tahmasp'ı tahttan indirdi. Onun yerine henüz birkaç aylık olan oğlu 3. Abbas'ı şah ilan etti. Böylece taht resmen Safevi hanedanında kalıyor gibi görünse de gerçek güç Nadir'in eline geçti. Kendini devletin vekili ve saltanatın naibi ilan eden Nadir 7 Eylül 1732'de İran'da fiili iktidarı tamamen kontrol altına aldı. Ordusunu 3 kuvvete ayırarak başında bulunduğu kol ile Erbil'e yöneldi. Ocak 1733'te Bağdat'ı kuşattı. Erzurum valisi Topal Osman Paşa yardıma gelince dayanamadı ve yaralandıktan sonra Hemedan'a döndü. İçindeki Bağdat hırsı peşini bırakmıyordu. 1733 aralığında tekrar Bağdat seferine çıktı. Kerkük'te Osmanlı kuvvetlerini yenerek Bağdat'ı kuşattı ancak yine başaramadı. Bu kez İran'da kendisine yönelik bir girişim haberini alıp geri döndü. Ülkesindeki isyanları bastırdıktan sonra Osmanlı'ya karşı Ruslarla ittifak kurma planını yürürlüğe koydu. 1735 Mart'ında Rusların dolaylı desteğiyle Gence'yi kuşattı ancak şehri ilk aşamada alamadı. Bunun üzerine yönünü Kars'a çevirdi. Kars önlerindeki kısa ama sert çatışmanın ardından Arpa Çayı'nı geçerek ordusunu şehrin güneydoğusuna çekti. Nadir'i takip eden Abdullah Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri yapılan muharebede yenilgiye uğratıldı. Bu zaferin ardından hızla harekete geçti. 9 Temmuz 1735'te Gence'yi, 12 Ağustos Tiflis ve 3 Ekim'de Revan'ı ele geçirdi. Bu ardışık fetihlerle İran hem Osmanlı hem de Rus baskısından büyük ölçüde kurtuldu. Seferlerin ardından Mugan'da kumandanlarının katılımıyla bir kurultay düzenlenmesini istedi. Toplanan kurultayda İran'ın artık huzura kavuştuğunu belirterek Horasan'a dönmek istediğini söyledi. Fakat yaklaşık 20.000 katılımcı ondan İran'ı bırakmamasını istedi. Bunun üzerine Nadir,
Safevilerle Osmanlılar arasındaki savaşlara sebep olan aşırı Şii anlayışın terk edilip Mutedil Caferi mezhebinin benimsenmesi şartıyla bu isteği kabul etti. 8 Mart 1736'da Nadir Şah unvanıyla hükümdarlık makamına getirildi. Safevi hanedanı böylece son buldu. Fakat bu hareketi İran coğrafyasında onun Sünnilikle itham edilmesine neden olacaktı. Osmanlılarla yapılan barış görüşmelerinde Caferi mezhebinin tanınması ve İranlı hacılarla ilgili düzenlemeler talep etti. Osmanlılar İranlı hacılar için emir-i hac tayin edilmesini kabul etti, ancak Caferiliğin 5. mezhep olarak tanınmasını reddetti. Buna rağmen Şii-Sünni yakınlaşması için girişimlerini sürdürdü. 1746'da Necef'te yapılan görüşmelerde İranlıların sahabeye hakaret etmemesi ve Osmanlıların İran Şiiliğini İslam dairesinde kabul etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Batı'da düzen sağladıktan sonra doğuya yönelerek 1738'de Kandahar'ı aldı. Ordusu yeni katılımlarla güçleniyordu. Peşaver, Kabil ve Gazne ele geçirildi. Hindistan'da iç karışıklıklar vardı ve bu fırsatı kaçırmadı. Önce Lahor, 1739 Şubat'ında Delhi alındı. Ağzına kadar dolu Babürlerin hazinesine el koydu. Türklüğü öne çıkaran ve önemseyen bir liderdi. Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen Çağatay Türkçesi konuşurdu. Hindistan seferi sonucunda burada kalmak istemedi ve Indus Irmağı'nın batısına çekilerek burayı sınır belirledi. Bu kararında Babür hükümdarı Muhammed Şah'ın da kendisi gibi Türkmen olduğu gerekçesiyle saygı göstermesi etkilidir. Bu iki lider savaş sonrası yapılan görüşmede Türkçe konuştular ve Nadir Şah Babürlüler hükümdarına tacını iade etti. Fakat yaşadıkları darbe nedeniyle Babürlüler bir daha eski güçlerine kavuşamadı. 1740'da tekrar batıya yöneldi ve Gürcistan seferine çıktı. 1743'te tekrar Osmanlı üzerine akın düzenledi ve 400 bin kişilik olduğu öne sürülen ordusuyla Kerkük şehrine girdi. Önce Musul, sonra Bağdat'a ilerlese de başaramadı ve İran'da kendisine yönelik karışıklık haberini alınca ülkesine döndü. Denizciliğe de önem veriyordu. Güçlü bir donanma kurarak Basra körfezine hakim oldu. Karışıklıklar bastırılınca tekrar Osmanlı üzerine sefere çıktı. Osmanlı üzerine bu kadar gitmesinin sebebi Safavi hanedanı üyelerinden Hüseyin'in Osmanlı'ya iltica etmesi ve tahta hak iddia etme tehlikesiydi. Kars Kalesi'ni 1744'te kuşattı, ancak 2 aylık kuşatmada sonuç alamadı ve İran'daki iç karışıklıklar nedeniyle geri döndü. Oğlunun kendisine karşı tertip içerisinde olduğu haberi üzerine oğlu Rıza Kulu Mirza'nın gözlerine mil çektirdi. 1746'da Caferilik mezhebinin Osmanlılarca tanınması iddiasından vazgeçerek Osmanlı İmparatorluğu ile Kerden Antlaşması imzalandı. Hindistan seferinden büyük bir servetle dönmüş ve halktan 3 yıl boyunca vergi almayacağını ilan etmişti. Ancak 1743'ten sonra Osmanlı ve Kafkas cephelerinde süren savaşlar ekonomiyi sarsınca affedilen vergiler zorla toplanmaya başlandı. Vergi memurlarının sert uygulamaları ve isyanları bastırmak için alınan acımasız önlemler özellikle Safevilere bağlı kalan Şii kesimi Nadir Şah'a karşı cepheye itti. 1746'dan itibaren ülke genelinde isyanlar yayılırken İsfahan'dan Meşhed'e uzanan seferi sırasında halka şiddet uyguladı. Bu baskı politikası Horasan, Azerbaycan ve Kaçar Türklerinin ayaklanmalarıyla sonuçlandı. Artan huzursuzluk ortamında 19 Haziran 1747'de Habuşan yakınlarında ordugah kuran Nadir Şah, burada kendi komutanları tarafından düzenlenen bir suikastla öldürüldü. En yakını bildiği kişilerce katledildi. Kendini Cengiz Timur geleneğinin askeri mirasçısı gibi görürdü. Modern tarihçiler onu Asya'nın son fatihi olarak tanımlar ve Napolyon ile Büyük İskender'le kıyaslanır. Askeri dehası yüksek bir liderdi. Kaynaklar onun teşkilatçı, cesur, zeki ve son derece enerjik bir karaktere sahip olduğunu açıkça belirtir. Savaş meydanlarında olduğu kadar devlet yönetiminde de hızlı karar alabilen, riskten kaçınmayan bir yapısı vardı. Onu çağdaşlarından ayıran en önemli özelliklerden biri, mezhep ayrımının Türk dünyası ve bölge siyaseti için büyük bir sorun olduğunu daha yüzyıllar öncesinden fark edebilmiş olmasıydı. Bu nedenle Caferi mezhebinin 5. hak mezhep olarak tanınmasını bir devlet politikası haline getirdi. Ancak bu girişimi
yönetimin temelinde dini bir hassasiyetten çok siyasi ve jeopolitikti. Fethetmeyi hedeflediği coğrafyaların büyük ölçüde Sünni nüfusa sahip olduğunu biliyor, mezhep çatışması yaşanmadan daha rahat hüküm sürebileceğini düşünüyordu. Osmanlı'yı Sünni dünyanın tek temsilcisi olmaktan çıkarma stratejisine yöneldi. Hatta bazı kaynaklarda bu yaklaşımı nedeniyle dindarlığı sorgulanmış, dinsizlikle suçlandığı bile olmuştur. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bölgede ciddi askeri kayıplar yaşatan Nadir Şah, Hindistan ve Kafkas seferleriyle imparatorluğunu genişletti. Ancak bu seferlerin ardından oluşan siyasi boşlukların İngilizler ve Ruslar tarafından doldurulması, onu tarihçiler nezdinde eleştiriye açık bir lider haline getirdi. Buna rağmen hükmettiği toprakların büyüklüğü ve askeri başarıları göz ardı edilemezdi. Nadir Şah, imparatorluğu fetihle kurdu ama onu ayakta tutacak bir sistem kuramadı. Büyük bir imparatorluğa hükmetmesine rağmen Türklük şuuru son derece yüksekti. Hatta Osmanlı padişahı Sultan 1. Mahmut'a gönderdiği mektupta kendisini İran Şahı değil, Türk Hakanı olarak tanımlamıştır. Horasan'da yaşayan göçebe bir Afşar Türkmeninin oğlu olarak geldiği dünyadan ardında derin izler bırakan bir imparator olarak ayrıldı.